Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde krem ve patlıcan moru olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Baştan sona 2 şiş ile yapmış olduğum dikişsiz modelim. Patiğimizin tabanı bu şekilde. Topuk kısmı böyle. Ön tarafında şöyle minik bir penceremiz var. Bu şekilde bilek bölümüne lastik uygulaması yaptım. Patiğimde baştan sona 2 şiş kullandım ama bu bilek bölümünü yaparken hanımlar sizler misinalı şişle yapabilirsiniz. Fakat ben misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için böyle 2 tane daha yedek şiş kullandım. Bu şekilde. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. 40 numara yapmak isteyenler hanımlar yine aynı sayıda başlayacaklar. Sadece şuraya yaptığımız bakın mor çizgi desenler var. Bundan 2 tane daha fazla yapacaklar. 36 numara yapmak isteyenler de bu 2 deseni benden 2 tane eksik olarak yapacaklar. 2 desen eksik yapacaklar. Boyunu böyle ayarlayabilirsiniz. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Kenar bölümünden başlayacağız hanımlar patiğimizi. Yani şu bölümden başlıyoruz. 20 ilmek olarak. Şöyle krem ipimin ucunda küçük bir miktar şöyle ip bıraktım. Buraya 20 adet ilmeğimi atacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve bir ilmek daha atıyorum 20. Hemen kenara şöyle bir düğüm atacağım. Şu kenara. Geri dönüyorum. Baştan sona haroşa örgü uygulaması yapacağım hanımlar. Ben haroşa örgüyü örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Öncelikle hemen şu kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamında gelen ilmeklerimi düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Baştan sona bu şekilde düz örgü örerek patiğimi yapacağım. Sonuncuyu da ördüm. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Bu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Burada bakın bir diş haroşamız oluştu. Burada hanımlar iki diş haroşamız olacak. Şimdi bir diş haroşa daha öreceğiz. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar yine haroşa örelim. Arka yüzde tekrar yine haroşa olarak örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimi düz yani haroşa ördüm. Burada 2 diş haroşamız oluştu. Şimdi mor ipimizi alıyoruz. Desenimizi kurmaya başlayacağız. Öncelikle kenar ilmeğini aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi krem ipim ile ördüm. Mor ipimi şimdi ekleyeceğim. Buraya hanımlar 12 ilmek mor öreceğiz. Şöyle bir ilmek mor ördükten hemen sonra mor ipimin ucunu şurada kremime düğümleyeceğim. Şöyle 2 tane sıkı bir düğüm attım. Buraya 12 ilmek mor örüyorum. 4 oldu. Bakın 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kenarda bakın 5 krem kaldı. Onu örmüyorum. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde ilk ilmeğimi yine düz örerek başlıyorum. Mor ilmeklerimi mor ipim ile öreceğim. Yine düz örüyorum. Bakın kremlerime geldim. Arka yüzde renk geçişi yaparken morumu bırakıyorum. Şöyle kremimi morun altından geçecek şekilde çaprazlamasına aldım. Buna dikkat edelim. Kenarlarda delik görüntü oluşmasın. Kalan 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Bu şekilde ilk desenimizi oluşturduk hanımlar. Şimdi krem ipimi aldım. Her desen arasına bir diş haroşa öreceğiz krem ipimiz ile. Bu defa ilmeklerimin tamamını krem ipim ile haroşa olarak öreceğim. Sadece model yaparken
İlk desende son 5 ilmek kalana kadar örmüştük. Krem ipimiz ile model aralarında ilmeklerin tamamını örüyoruz. Bakın sonuncu ilmeğe kadar ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yine ilmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar haroşa öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. İkinci deseni yapacağız. İlk desenimizi hanımlar 12 pembe ile yapmıştık. İkincide 8 pembe öreceğiz. Ama yine ilk desende olduğu gibi kenar ilmeğinden sonra ikinci ve üçüncü ilmeği de krem ile ördükten sonra hemen bakın şöyle kremin çaprazlamasına altından geçirerek morumu aldım. Şimdi de 8 ilmek mor öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi yine düz örerek başladım. 8 mor ilmeğimi mor ipim ile örüyorum. Bakın renk geçişi yapacağım. Morumu arkada bırakıp kremimi aldım. Kalan 3 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyiz hanımlar yine. İkinci deseni de oluşturduk. İlk desenimizde 12 tane mor örmüştük. Araya bir diş krem haroşa ördük. İkinci desende 8 tane mor ördük. Şimdi tekrar araya bir diş haroşamızı öreceğiz. İlmeklerimizin tamamını yine sıra sonuna kadar krem ipim ile öreceğim. Model arasına her modelde her mor çizgide bir diş haroşa öreceğiz krem ipimiz ile. Sonuncuyu da ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi örüyorum haroşa olarak. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Modele devam edeceğiz hanımlar. Bakın patik üzerinde göstereyim. Modelin birini 12 mor olarak yaparken bir diğerini 8 ilmek mor olarak yapacağız. 10, 12, 8, 12, 8 böyle devam edecek. Şimdi tekrardan yapalım. Kenar ilmeğinden sonra ikinci ve üçüncü ilmeğimi krem ile ördüm. Morumu alıyorum. 12 ilmek mor öreceğim yine. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mordan sonra geri dönüyorum. Kalan 5 kremi örmedim. İlk ilmeğimi örerek başlıyorum. Yine arka yüzde mor ilmeklerimi mor ipim ile öreceğim. Kenardaki son 3 krem ilmeğimi de krem ipim ile öreceğim. Bakın son 3 ilmeğime geldim. Renk geçişimi yapıyorum. Ve kalan 3 ilmeğimi krem ile ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Tekrar hanımlar model arasında bir diş haroşa örmemiz gerekiyor. Krem ipimiz ile ilmeklerin tamamını sıra sonuna kadar örelim. Arka yüzde de yine haroşamızı krem ipimizle örelim. Burada bir diş haroşamız oluşsun. Evet hanımlar bir diş krem haroşamı ördüm. Şimdi tekrardan bakın en son 12 ilmekle buraya mor haroşa yapmıştık. Şimdi 8 ilmekle yapacağız. Yine kenar ilmeğinden sonra ikinci ve üçüncüyü krem ile örüyorum. 8 ilmek mor ipim ile haroşa öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geri döneceğim. 8 mor ilmeğimi yine mor ipim ile örüyorum. Renk geçişimi yaptım. Kremimi aldım. Kalan 3 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde hanımlar modelimizi yaptık. Şimdi tekrar bir diş krem ile haroşa öreceğiz. Sonraki modelimizde kenara 3 krem ördükten sonra 12 mor öreceğiz. Ardından araya bir diş krem haroşa öreceğiz. Sonraki modelde de 8 ilmek haroşa öreceğiz mor ipimizi de. Kenarlarda hep böyle mor haroşamızı yaparken kenardaki 3 ilmek yine krem ipimizle örülecek. Şurada olduğu gibi. Burada bakın çizgileri sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Toplamda 4 tane mor çizgimiz oluştu. Ben bu patiğimi hanımlar şuradan şöyle buraya gelene kadar toplamda 17 tane bu çizgiden yaptım. Şimdi modelin büyüklüğünü
şöyle anlatmak istiyorum. Benimki 37, 38, 39'a uyumlu oldu. Haroşa örgü olduğu için esnek bir model. 39'dan büyük yapacak olanlar, yani 40-41 yapacak olanlar buraya 17 değil de 2 çizgi daha fazla yapacaklar. 19 çizgi yapacaklar. Küçük yapmak isteyenler, yani 36 numara yapmak isteyenler de böyle 2 tane çizgiyi eksik yapacaklar. Yani 15 tane çizgi yapacaklar. Ölçüyü böyle ayarlayacaksınız. Şimdi patiğimizin bu bölümünü hanımlar örelim, tamamlayalım, gelelim, ardından şu ön bölüme birlikte başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin bu bölümünü tamamladım. 17 tane bu morlu desenimden yaptım. Şimdi patiğimizin şu ön bölümünü yapacağız. Şuraları, buradaki dilimleri. Her iki dilim, bakın şuradaki tane, bunu bir dilim olarak kabul ediyoruz. Toplamda 3 dilim. Bakın ikisini bir dilim olarak kabul ediyoruz. Şu bir dilim, şu 2 dilim, şu da 3 dilim. Toplamda 6 parça 3 dilim ediyor. Şimdi bunları yapalım birlikte. Yine öncelikle hanımlar yapacağım işlem şu. Kenar ilmeğinden sonra ikinci ve üçüncü ilmeğimi ördüm. Ardından pembemi alıyorum. Bu defa pembe ipimle yine 12 ilmek öreceğim. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüm. Geri dönüyorum. Kalan 5 kremi örmedim. Yine ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Pembe ilmeklerimi pembe ipim ile örüyorum. Kalan 3 krem ilmeğimi de yine krem ipim ile örüyorum. Geri döndüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi devam edeceğiz yine. Kenar ilmeğinden sonra ikinci ve üçüncü ilmeğimi krem ile ördüm. Tekrar pembemi alıyorum. Bir önceki sırada 12 tane pembe dedim, mor. 12 tane mor örmüştük. Şimdi 2 tane daha moru örmeyeceğim. 10 ilmek mor örüp geri döneceğim. İlkinde 12 mor örüp dönmüştük. Şimdi 10 ilmek mor örüyorum. Bakın bu şekilde. 3, 6, 9, 10. 10 tane mor ördüm. 2 moru daha örmedim. Şimdi geri dönüyorum. İlkinde 10 mor örmüştük. 12 mor örmüştük. İkincisinde 10 ördük. İkişer ikişer azaltarak gideceğiz. Bu şekilde. Kalan 3 krem ilmeğimi de yine arka yüzde krem ipim ile örüyorum. Geri döndüm, ön yüzdeyim. Yine kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek daha ördüm. Tekrar morumu alıyorum. Şimdi 2 mor daha örmeyeceğim. Kenarda bırakacağım. 8 ilmek mor öreceğim. İkişer ikişer azalıyor ilmekler. 4, 5, 6, 7, 8 tane morumu ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine mor ilmeklerimi mor ipim ile örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. 3 krem ilmeğimi de yine krem ipim ile örüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğinden sonra yine 2 ve 3. ilmeğimi krem ile ördükten sonra morumu aldım. 2 mor daha örmeyeceğim burada. Yani bu defa 6 ilmeğimi öreceğim. Geri döneceğim 6 morumu. 2, 3, 4, 5, 6. 6 mordan sonra geri dönüyorum. İlk ilmeğimi yine arka yüzde örerek başladım. İlmeklerimi gördüğüm renklerle örüyorum. Kalan 3 krem ilmeğimi krem ipim ile ördüm. Tekrar geri döndüm, ön yüzdeyim. Yine kenar ilmeği, ikinci ve üçüncü ilmeğim krem. Morumu alıyorum. Şimdi de hanımlar 2 tane daha mor örmeyeceğim. Yani 4 mor öreceğim buraya şimdi. 1, 2, 3, 4. Her seferinde ikişer ikişer ilmek azaltarak geldik. Tekrar geri dönüyorum. Mor ilmeklerimi mor ipim ile örüyorum. Kalan 3 krem ilmeğimi de krem ipim ile. Yeniden geri döndüm. Ön yüzdeyim. Kenardaki 3 krem ilmek model bitene kadar krem ile örülüyor. 3 kremden sonra bu defa yine morumu aldım. Şimdi 2 mor daha örmeyeceğim. İlk 2 ilmeğimi mor ile örüyorum. Geri dönüyorum. Bu 2 ilmeğimi mor ile ördükten sonra kalan 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Bu şekilde bakın buraya bir dilim oluştu. Yani
Bakın bir desen oluştu. Yani 2 desen bir dilim oluyordu. Bu ilk bir desenin ilk yarısını tamamlamış olduk. Şimdi krem ipimi alıyorum hanımlar. İlmeklerimizin tamamını krem ile öreceğiz. Araya bir diş krem haroşamızı örüyoruz. 20 ilmeğim vardı. İlmeklerimin tamamını krem ipim ile haroşa örüyorum şimdi. Bu şekilde sonuncuyu da ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi krem ipim ile sıra sonuna kadar haroşa öreceğim. Aralara bir diş krem haroşa örüyoruz. Bu şekilde. Ön yüzde ilk dilimin ikinci yarısını yapacağız. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar, ön yüzdeyiz. İlk dilimi yaparken 12 pembe ördük. Ardından 10 ördük, 8 ördük, 6 ördük, 4 ördük, 2 ördük. Şimdi de ikişer ikişer artırarak götüreceğiz ilmekleri. Yine kenar ilmeğinden sonra ikinci ve üçüncü ilmeğimi de krem ile ördüm. Şimdi 2 tane mor öreceğim. Geri döneceğim. İlmekleri bu defa 2 ile başladık. İkişer ikişer artarak gidecek. Sonraki sırada 4 mor öreceğiz. Sonraki sırada 6 mor. Böyle 12 mor olana kadar devam ettireceğiz. Birinci dilimin ikinci yarısı bu. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine 2 ve 3. ilmeğimi krem ile ördüm. Morumu alıyorum. Bu defa 2, 3 ve 4 ilmek mor ördüm. Sonraki sırada 6 ilmek mor öreceğim. Bu şekilde yapıyorum. Mor ilmeklerimi mor ipim ile örüyorum. Kremimi aldım. Kalan 3 ilmeğimi de krem ipim ile ördüm. Tekrar geri döndük, ön yüzdeyiz. Şimdi yine 3 kremden sonra morumu aldım. Bu defa 6 ilmek mor öreceğim. 1, 2, 3, 4. Bakın buradaki 2 ilmeği daha mor ile örüyorum. 5 ve 6. Geri döndüm. Mor ilmeklerimi mor ipim ile arka yüzde, krem ilmeklerimi de krem ipim ile örüyorum. Tekrar geri döndüm, ön yüzdeyim. Kenar ilmeğinden sonra ikinci ve üçüncü ilmeğimi de ördüm. Tekrar morumu alıyorum. Şimdi de 8 ilmek mor öreceğim. Mor ilmek sayısı ikişer ikişer artarak gidiyor modelin ikinci yarısında. Böyle. 8 tane morumu ördükten sonra yine geri dönüyorum. Tekrar arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm renklerle örüyorum. Kalan 3 kremimi de yine krem ipim ile ördüm. Tekrar geri döndüm, ön yüzdeyim. Devam ediyorum yine modelime. Kenar ilmeğinden sonra yine ikinci ve üçüncü ilmeğimi de krem ile ördüm. Morumu alıyorum. Şimdi de hanımlar 10 tane mor öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mordan sonra geri döndüm. Arka yüzde yine mor ilmeklerim mor ile örülüyor. Kalan 3 krem ilmeğimi de krem ile örüyorum. Ön yüzdeyiz. Artık bu dilimin de son sırasını yapacağız. 2 mor ile başladık. 12 mor olana kadar devam edeceğiz çünkü. 3 kremden sonra yine morumu alıyorum. Şimdi de 12 tane mor öreceğim. Geri döneceğim. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 morumu ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzde mor ilmeklerimi mor ipim ile, krem ilmeklerimi de krem ipim ile öreceğim. Böylece ilk parçayı tamamlamış oluyoruz. Kalan 3 krem ilmeğimi de krem ipim ile ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz yine. Bakın hanımlar, böyle bir dilim oldu. 2 parça yaptık. Burası bir dilim oluyor. Aynı işlemi 3 kez tekrar edeceğiz. Yine bakın dilimi bitirdik. Dilim aralarında gördüğünüz gibi krem ile bir diş haroşamızı öreceğiz. Şimdi hanımlar, krem ipimiz ile bir diş haroşamızı ördükten sonra hemen ilk dilimi nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde başlatacağız. Bakın şöyle.
12 tane mor, ardından 10, 8, 6, 4, 2. Hemen ikinci dilimin ikinci bölümüne başlayacağız. Bir diş krem haroşadan sonra 2 mor, 4, 6, 8, 10, 12 diye devam edecek. Böylece ikinci parçayı da bitireceğiz. Yine arada bir diş krem haroşa ördükten sonra aynı işlemi tekrar edeceğiz. Toplamda bakın şu küçük parçalardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olacak. Ve burada dediğim gibi 2 parça 1 dilim anlamına geliyor. Bu şekilde hanımlar toplamda 3 dilim, yani şu parçalardan 6 tane olana kadar örelim. 6. parçadan sonra yine bir diş haroşamızı krem ipimiz ile örelim gelelim. Diğer kenarımızın yapılışını da sizlere anlatacağım ardından. Evet hanımlar, patiğimin şu ön bölümünü tamamladım ve geldim. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Sonuncu dilimden sonra bir diş haroşamı ördüm. Şimdi patiğimizin şu kenarını yapacağız. Bu kenarı nasıl yaptıysak hanımlar diğer tarafı da aynı şekilde yapacağız. Öncelikle kenara 3 ilmek krem örüyorum. Kenar ilmeği ile birlikte toplam 3 krem. Bu kenarda hanımlar şöyle yapmıştık. Çizginin birini 12 ilmek olarak yapmıştık mor çizgiyi. Bir diğerini 8. Aynı işlemi yapacağız. Şöyle mor ipimi aldım. 12 tane mor örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 morumu ördüm. Geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örerek başladım. Mor ilmeklerimi mor ipim ile öreceğim. Kremimi alıyorum. Kalan 3 ilmeği de krem ile örüyorum. Bakın böyle ilk çizgimizi oluşturduk. Diğer kenarda bu çizgiler arasına bir diş haroşa örüyorduk krem ile. Şimdi bir diş haroşa öreceğiz. İlmeklerin tamamını krem ile öreceğiz. Sonraki deseni 8 ilmek olarak yapacağız mor ipimizle. Sonra 12, 8 böyle devam edecek. Patiğimizin bu kenarına ben toplamda 17 tane desen yapmıştım. Buraya da aynı sayıda yapacağım. Sizler de yine buraya kaç sayıda yaptıysanız burayı da eşit şekilde yapmanız gerekiyor hanımlar. Kenarlar eşit olmalı. En son model bittikten sonra bu en uca bir değil 2 diş haroşa öreceğiz. Bakın çünkü başlangıçta 2 diş haroşamız var. Bitişte de yine 2 diş haroşamız olacak. Bu şekilde patiğimizin diğer kenarını tamamlayalım gelelim. Ardından tabanımıza birlikte başlayacağız. Evet hanımlar, patiğimin bu kenarına da toplam 17 tane desenimi yaptım. 17. desenden sonra buraya krem ipim ile 2 diş haroşamı ördüm. Ardından pembe ipimi kestim. Arkaya ucunu şöyle düğümleyerek gizledim. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz hanımlar. Ön yüzdeyim. İlmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak keseceğiz. Bu şekilde 20 ilmeğimiz vardı. Hepsini kesiyoruz. Biraz gevşek bir kesim yapalım hanımlar. Çok sıkmayalım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizin hepsini bu şekilde keselim gelelim. Evet, ilmeklerin hepsini kestim. Kenarımız sıkı ve sağlam olsun diye hemen şuraya 2 tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Patiğimizin bu bölümünü tamamladık hanımlar. Şimdi taban bölümünü yapacağız. Yani şu bölümü. Burada bir tık uzun şiş kullanacağım taban yaparken. Misinalı şişlerle de yapabilirsiniz hanımlar. Ben normal böyle düz şiş kullanacağım. Bir tık daha uzun. Kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağım. Ön yüzde hemen şu kenardan başlayarak ilmekler çıkaracağız. Bakın ilk kenar ilmek yerim burada. İlmeğin iki kanadına birden girerek şöyle ilk ilmeğimi çıkarttım. Sırasıyla hanımlar kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkarıyoruz. Bu şekilde şu ikinci ilmeğim. Hemen ipimin ucunu burada kendine düğümlüyorum. Buraya 2 tane bir düğüm attım. Burası sağlam olsun, sökülmesin diye. Buradan şöyle bakın. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkarıyoruz. Bu şekilde 4 ilmeğim oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 adet ilmeğimizi çıkarttık. Ben bu uçtan şu diğer uca kadar, yani böyle dolanarak ilmek çıkarttım. Tam olarak hemen şu uca kadar toplamda 114 tane ilmek çıkarttım. Siz bu aşamada hanımlar şu kenarlara deseni benden fazla yaptıysanız ilmek sayınız benden fazla olacaktır. 5-6 ilmek fazla olacaktır. Az yaptıysanız da eksik olacaktır. Bu nedenle hani benimki neden 114 ilmek demeyin. Sizinki belki
108 ilmek çıkacak. Belki 120 ilmek çıkacak. Bu şekilde değişiklik gösterebilir. Şimdi diğer uca kadar ilmeklerimizi size gösterdiğim gibi çıkaralım gelelim. Diğer uca kadar hanımlar toplamda 114 ilmeğimi çıkarttım geldim. Şöyle bir görüntümüz var. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sırasıyla yine düz olarak yani haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm, geri dönüyorum. Şimdi burundan başlayarak tabanımızı öreceğiz. 114 ilmeğim var hanımlar. Buruna 6 ilmek ayıracağım. 114'ten 6'yı çıkarınca geriye 108 ilmek kalıyor. 108 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca bu benim yanlara 54'er ilmek düşüyor. Farzı misal sizin şişinizde 120 ilmeğiniz var. Şöyle yapacaksınız ayrımı. Buruna 6 ilmek ayırın. Geriye 120'den 6'yı çıkarınca 114 kalır. 114'ü de 2'ye böleceksiniz ve çıkan sayı yanlardaki ilmek sayısını belirleyecek. Hesaplama böyle yapılıyor hanımlar. Öncelikle ben patiğimin tabanını yapabilmek için kenar ilmeğiyle birlikte bu kenara, ön yüzdeyim, ilk kenara bu şekilde 54 ilmeğimi öreceğim. İlk kenardaki ilmeklerimizi hanımlar örelim gelelim. Evet, 54 adet ilmeğimi bu kenarımıza ördüm hanımlar. Şimdi patiğimizin burun kısmı için 6 ilmek daha örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saydığımızda şu kenarda da 54 ilmek kalıyor. Şu iki yandaki ilmek sayıları birbirine eşit çünkü. Ardından geri dönüyorum 6 ilmek ördükten sonra. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 6 ilmeğimi öreceğim. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. Geri dönüyorum. Buraya 6 ilmek ile bir diş haroşa ördük. Tabanda 12 ilmek olana kadar her sırada yanlardan birer birer ilmek alacağız şimdi. İpim karşıda, yine ilk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6. Bir ilmek de yandan alarak ördüm. Ortaya ekledim. Ortada 7 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 7 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir ilmek de yandan alarak örüyorum. 8. Ortada böylece 8 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ördüm. Yandan bir ilmek örerek ortaya ekliyorum. Ortada 9 ilmeğim oldu. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yandan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 10 ilmek oldu. 12 olana kadar devam edecektik. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek daha yandan alarak ortaya ekledim. 11 ilmek oldu. Bakın burun kısmında da oval bir görüntü oluştu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. Şimdi de 11 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de yandan alarak ördüm. Ortaya ekledim. 12 oldu. Şimdi tabanda 12 ilmeğimiz var. 12 ilmek ile artık tabanımızı öreceğiz. Kesimlerimiz de başlayacak şimdi. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. Tabanda 12 ilmeğim var. 11'ini öreceğim. 12. de kesimimi yapacağım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. ilmekte yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Geri döndüm hanımlar. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. Tekrar 11 ilmek öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Evet hanımlar. 12 ilmek ile taban böyle örülecek. Her seferinde ilmek saymaya gerek yok. Taban ile kenar arasında bakın şöyle ayrık bir görüntü var. Tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonuncuda kesimi yapacağız. Bakın saymadan gideceğim. İlmeklerimi saymadan örüyorum. Tabanda son bir ilmek kalana kadar. Bakın son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek aldım. İkisini kesiyorum.
Kesimden sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. Bakın taban ile kenar arasında yine ayrık görüntü var. Yine aynı işlemi yapacağım. Tabanımda son bir kalana kadar örüyorum. Sonuncu ilmekte hemen yanındakini de alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra yine dönüyoruz. Taban 12 ilmek ile bu şekilde örülecek. Biz bu kesme işlemine şu sağ ve şu sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece 12 ilmek kalacak. Yani tabanımızı 12 ilmek ile öreceğiz. Tam olarak şuraya kadar örmüş olacağız. Bu bölüme kadar. Şimdi hep birlikte aynı zamanda patiğimizin arka bölümünde örmüş oluyoruz böylece. Şimdi yan taraftaki ilmeklerimiz bitene kadar tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin bu bölümünü ördüm. Yandaki ilmekler bitene kadar. Şimdi patiğimizin şu şekilde baktığımızda şu topuk bölümüne kadar örmüş olduk. Yani şu bölüme kadar. Şimdi şu bir düz bir ters olarak lastik örmüştük boğazımıza. Bu kısma geldik. Videonun başına dediğim gibi yedek şiş kullanacaktım. Şişlerimi şuraya alıyorum. Şişimde şu an sadece 12 ilmeğim kalmıştı. Yine bu kısa şişlerime geçtim. Bu 12 ilmeğimi öncelikle böyle düz olarak ön yüzde örüyorum. Evet, ilmeklerimi ördüm. Şimdi bu uzun şişi bıraktım. Şimdi hanımlar, haroşalı boğazımız için şurada bakın kenar ilmek yerleri var. Buralardan ilmekler çıkaracağız. Bakın hemen şu ilk kenar ilmek yerine girerek bir ilmek çıkarttım. Burada her sırada kenar ilmek yerine girmiyoruz. Bakın birine atlıyoruz, bir diğerine giriyoruz. İkinci ilmeğimi çıkarttım. Birini atlayıp bir diğerine giriyoruz. 3 ilmek oldu. Atlayıp diğerine giriyorum. 4. Atlayıp diğerine girdim. 5. 5. Atlayıp diğerine giriyorum. 6. Atlayıp diğerine girdim. 7. Atladım diğerine girdim. 8. Bakın şuraya atlayıp diğerine giriyorum. 9. Buraya atlayıp şu son kenar ilmek yerine girdim. 10. 10 ilmek buradan çıkarttım. Şimdi bir diğer şişime alıyorum. Bakın şu bölüme geldik. Buradan da hanımlar yine kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkaracağız. Bu defa sırasıyla atlamadan giriyoruz. Bakın ilk kenar ilmek yerine girdim. Hemen şuradan bir diğer şişime ilmek çıkarıyorum. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Burada atlamadan gidiyorum. Bakın şuradan. Üçüncü ilmeğim, sırasıyla kenar ilmek yerlerine giriyorum. 4. Şu ipimin ucunda gizleyerek getirdim. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10 ilmek de buradan çıkarttım. Şimdi şöyle geri dönüyoruz hanımlar. Yok, geri dönmüyoruz. Şu diğer uca geliyoruz. Bakın şurada. Burada 10 tane kenar ilmek yeri sayacağız. Şimdi de buradan yine ilmek çıkartmaya başlayacağız. Yani şu bölümü yapacağız. Bakın 10 kenar ilmek yeri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şuradan itibaren ilmek çıkartmaya devam edeceğim. 10 dediğim yerden şöyle şişimi takıyorum. İlmek çıkartmaya buradan devam ediyorum. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek de buradan çıkarttık. Bir şişimi daha elime aldım. Bir diğer şişimi. Şimdi de şuralardan ilmek çıkaracağız. Yani şu bölümlerden. Diğer tarafı yaparken hanımlar bir kenar ilmek yerine girmiştik. Birini atlamıştık. Birine girmiştik. Birini atlamıştık. Aynı şekilde burada da yapacağız. Hemen şuradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. İlkini çıkarttım. Birini atlıyorum. Bir diğerine girerek ilmek çıkarıyorum. Şu ipi de gizleyerek götüreyim. Birini atlayıp bir diğerine girerek şöyle ilmek çıkarıyorum. Birini atlayıp bir diğerine girerek yine ilmeğimi çıkarıyorum. Şu ipucunu da gizleyerek götüreceğim yine. Bakın birini atlayıp diğerine girerek ilmek çıkarıyorum. Birini atladım, bir diğerine girerek yine şuradan ilmeğimi çıkarttım. Birini atladım, bir sonrakine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Birini atladım, bir sonrakine girerek ilmek çıkarttım. Birini atladım, diğerine girerek şuradan ilmeğimi çıkartıyorum. Kaç ilmeğimiz oldu bakalım? 3, 6, 9. Yine burada
Bakın hemen şuraya girerek bir ilmek daha çıkaracağım. 10 ilmek. 10 ilmek de buradan çıkarttık. 10 buradan, 10 buradan, 10 diğer uçtan, 10 şu kenardan, 12 ilmek de şu arka bölümde vardı. Burada toplamda şu çevrede 52 adet ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar, burada yapacağım işlem şu. Bakın başlangıç yerimiz hemen şu tabanın ilk kenarı, orayı kabul ediyorum. Bir düz bir ters öreceğim ilmeklerimi. Bir düz, bir ters. 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 Bu şekilde lastik örgü uygulaması yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum, bir ilmek ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Diğer şişime geldim. En son ters örmüştüm. Devam ediyorum yine. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, düz, ters. Bu şekilde örüyoruz. Boğaz kısmı dolana dolana örülüyor. Videonun başında bu bölümde misinalı şiş kullanabileceğinizi de söylemiştim. Artık hangisi kolayınıza gidiyorsa, ben böyle yedek şişlerle daha rahat yaptığım için bu şekilde örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Devam ediyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bakın başlangıç yerine geldik. Hemen şurası başlangıç yerimizdi. Bu şekilde bir sıra lastiğimizi ördük. Yani şu bölümü. Ben patiğimin bu kenarına, hanımlar, şu boğaz kısmına toplamda böyle 10 sıra lastik ördüm. Yine bakın ilk sırayı yaptık. İkinci sıradayız. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Yine bir düz ilmeğimi düz ördüm. Tersimi ters. Düz ilmeğimi düz örüyorum. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz, bir ters. Lastikte ikinci sıramızı yapıyoruz. Bu şekilde dolanıyoruz. Başlangıç yerine kadar gelip ikinci sırayı tamamlıyoruz. Aynı işlemi yine yapacağız. 3 olacak. Tekrar edeceğiz. 4 olacak. Bu şekilde 10 sıra dolanacağız. Patiğimizin bu kenarına hanımlar 10 sıra olacak şekilde bir düz bir ters lastik olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, 10 sıra boyunca lastiğimi ördüm geldim. Patiğimizin boğaz kısmını tamamladık. Şimdi kesim işlemi yapacağız. İlmeklerimizi yine ikişer ikişer toplayarak keseceğiz. Yine esnek bir kesim yapalım hanımlar. Patiğimizin bu boğaz kısmı ayağımız rahat girebilsin diye esnek bir kesim yapmamızda fayda var. Bu şekilde ilmeklerimizi keseceğiz. Bu şekilde tamamı kesilecek. Gördüğünüz gibi çok sıkı bir kesim yapmıyorum. Esnek. Şöyle, burada son bir ilmek kaldı. Onu da kestim. Bakın hanımlar, esnekliği görüyorsunuz. Bu şekilde olacak. Sonra diğer şişteki ilmekleri yine aynı şekilde keseceğiz. Ardından diğer tarafı. Bu ilmeklerin tamamını keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin tamamını bu şekilde kestim geldim. Şimdi şişi bırakıyorum. Tığ ile şöyle dibine burayı batarak sabitliyorum şöyle. Şöyle bir tane de zincirimi çektim. İpimi kesiyorum. Hemen ipimin ucunu gizleyeceğim. Patiğimizin bakın boğaz kısmı şöyle, bu bölümünü bitirdik. Hemen şuradaki ipin ucunu güzelce gizleyeceğim. Hani ayağı giydikten sonra ip dışarı çıkmasın, çirkin bir görüntü oluşturmasın diye. Şöyle ipimin ucunu saklıyorum. Bir de şurada ipim var. Bunun da ucunu yine gizleyeyim. Patiğimizin içinde böyle ipuçlarımız varsa mutlaka hepsini gizleyin hanımlar. İçi dışı tertemiz olsun. Şöyle güzelce ipimin ucunu böyle gizliyorum hanımlar. Şöyle. Evet, patiğimizin bu bölümünü tamamladık. Şöyle bakalım hanımlar, görüntümüz şöyle. Patiğimizin şu orta bölümündeki pencere bölümüne de bu mor rengi ipim ile şöyle kenar oyası gittim. Böyle sade de kullanabilirsiniz ama ben böyle daha çok yakıştırdım. Daha güzel durdu. Bunun için de öncelikle hanımlar bakın,
Şuradaki kenar ilmek yerlerimiz var. Hemen şuralarda. Şuradaki kenar ilmek yerine girerek şöyle bir ilmek çıkarıyorum. Öncelikle ipimin ucuna aldım. Bir zincir çekerek sabitledim. Şöyle yapacağım hanımlar. İpimi tığıma doluyorum. Bu sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarıp tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Yine ipimi tığıma doladım. Sıradaki kenar ilmek yerine girerek şöyle bir ilmek çıkarıyorum ve tığımdaki 3 ilmeğimi topluyorum. İpimi tığıma doladım. Kenar ilmek yerine girerek bir ilmek çıkarttım. Tığımdaki 3 ilmeğimi topluyorum. Bu pencere bölümünü de bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde şu başladığımız yere kadar şuraya kadar yapıp gelelim. Evet bakın şuraya kadar yaptım. En son ilk başladığım yere şuraya girerek buradan da bir ilmek çıkarıp tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Bir de zincir çektim hanımlar. Burayı birleştirdim burada. Şöyle ipimin ucunu da kesiyorum. Hemen bu ipimizin ucunda şöyle iç bölüme doğru gizleyeceğim. Şöyle. Patiğimizin bu bölümünü de yapmış olduk. Şöyle mor ilmek aralarına girerek bu ipimin ucunu da gizliyorum. Patiğimizi tamamladık hanımlar bu şekilde. Bakın ön bölüm böyle oldu. Görüntü itibariyle patiğimizi şöyle göstereyim. Şöyle duruşu bu. Hemen makine yamada giydireceğim. Birlikte ayakta da görelim. Ayaktaki duruşuna da bakalım birlikte. Çok güzel bir patik oldu. Şık bir model. Örmesi de çok zevkliydi hanımlar. Farklı bir görüntüsü var. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım patiğimi. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte mankendeki hali de bu patiğimizin. Hemen şöyle göstereyim. Bakın. Yandan duruşu, tabanı, patiğimizin diğer kenarı. Çok şık, çok zarif, harika bir model oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.